Radyo tiyatrosu. Girin. Komiserim. Komiser Kuzmiç. Evet. Efendim, müthiş. Çok korkunç, müthiş. Sakin olun. Durmam kendim. Nedir korkuntu var. Mark Ivaniç Kozov. Yani benim efendim. Ne varmış Kozov'a? Öldürüldü. Onlar öldürüldü. Öldürüldüm de. Yeah. Siz kimsiniz bayım? Adını da öğrenme şerefini bağışlar mısınız? Ben Şokobadan'ım. Klozov'un kahyası ziraatçıyım. Demek efendiniz Klozov'un öldürüldüğünü iddia ediyorsun. Ben mi öldürüldü? Katiller acımadan öldürdüler. Akıllıyız. Hey! Kimse yapma da. Buyurun komiserim. Bir cinayet ihbarı yapıldı. İçeride kimse var. 4 kişi var komiserim. Söyle derhal hazırlansınlar göreve kim diyoruz. Vuruyor ya. Şu kalabalığı dağıttı. Görev sesin de sedasız yapılmalı. Bay Pistekov beni derhal olay yerine götürür. Buyurun komiserim. Hayır. Şu taraftan bu yol komiserim. Nereye gidiyoruz? Dedi Bay Tozo bu yatak odasına. Orada döndüler. Herhalde. Ne demek herhalde? İşte geldik. Odası burası. Ya mı? Kapı kapan mı? Ya kapalı. Açıl. Açılmıyor. Neden açılmıyor bu kapı Bay Pistekov? Kilitli komiserim. Önceden bilmiyor muydum aslında? Biliyordum. Neden söylemediniz? Ben polisin işine karışmam, ne söylerlerse onu yaparım. Ha, öyleyse kapıyı aç. Açamam komiserim. Yem demek açamam. Ve kanun adamı emir veriyorsun de. Açamam komiserim, anahtar bende değil. Nerede bu anahtar? Öteki tarafta. Hangi öteki anahtar? İçeride. Ha? Şimdi anladım. Demek ki neymiş? Allah'tan öteki taraftaymış. Demek ki kapı içeriden kilitli. İçeriden kilitli. Şu delikten bir bakak. Bir şey görünmüyor ya. O. Belki de katil içeride de kapı kilitli olduğuna göre ama şuna bak sanmalmış. Ne ders anlıyorsun? Sabah 23 efendime seslendi. Kimse cevap vermedi. Sonra katil çık dışarı diye bağırdım. Çıkan plan olmadı. Ya senin bağırmama çıkar mı hiç? Eğer içeride olup da çıkarsa suçunu itiraf etmiş olur. Bir katil de böyle bir şeyi pek istemez. Penterelin nerede, bu oda mı? Bahçeye bakar. Vurumu kapıdan çıkalı. İşte bu tencere. Yeplem de burada. Komiserim bu yeplem bahçe var. Pencereden baktın mı? Aman efendim nasıl bakarım? Bazatlarımın bağlı çözüldü. Mark Ivanov. Mark Ivanov. Sonun kötüdür derdim sana güler alay ederdin. Bu ihtiyarın sözlerine kulak atmadın. Sefa. İşte de gittin sonunda. Anlatın bakalım o pekemli. Yevrem olmasaydı aklımıza bile gelmeyecekti. Bu sabah bana geldi komiserim. Bu işin içine bir iş var dedi. Hangi iş diye sordum. Bizim bey neden uyuyup duruyor diye sordu. Yatak odasından çıkmayalı bir hafta oldu. Bir hesapladım. Sahi ya 7 gündür odasında. Bir şey bile görmedik. Bir balyozunda saçı kafanın komiseri. Odasına koştum. İçeriden kilitlemiş. Cumlukladım, bağırdım. Uyanıp beni dövebileceğini bile düşünmeden. Mafile. Çıt çıkma. Söyle efendim çoktan düşüp gitmiş. Vah. Okumuş adam.
İyi adam ama toprağı bol olsun, zevkine tefaatine da defkende. Sonunda da işte Stefan. Stefan. Evet bu sefer. Doğru Karakoba Stefan. İvan Mapatele. Komiserim biliyorsunuz lahana etmiyordu öğle yemeği için. Annem şimdi lahananın tırlattım mı? Kostun torbu yaldı mı? Bay Çubikof'a haber versen. Buraya gelmesini söylete. Bağlısına komiserim. Hadi durma koş. Ben ne olacağım komiserim? He? Hem olacaksın? Bakayım. Karakolda kadını bettop lahana. Ne bileyim canım ne yapar? Bir bu kağıt olur da kayda gelsin. Başüstüne başkomiserim. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Sorgu yargıtı gelecek, yardımcısı gelecek, doktor gelecek. Doktoru unuttuk bit. Bay Tistakov, doktora birini gönderiver. İbi şuracıkta. Beni de mutfağa getir. Çok üzgünüm. Çok. Şöyle süt edecek, demli bir çaya ihtiyacım var. Sayın Bayna, dostum Kuzmiş, haber doğru mu ha? Bak Ivanis öldürüldü mü? Buyurun görün işte ama ya. Aman velakete bakın hep. Daha 8 gün önce fuarda beraberdik. Halkalar attık, böldürüldü ha. Olamaz bu yo. Olamaz. Bu efendim görün işte. Kuzum Kuzmix durmadan buyurun görün işte deyip duruyorsunuz. Ben ortada bir şey göremiyorum. Siz görüyor musunuz Dukovski? Kayda değer bir şey yok sayın yargıcım. Bu da yok ama orada var. Ben de var. Ne var? Yatak odasını. Buyurun gidelim. Gidelim. Yalnız o bak kirli İçeriden. Öyleyse balta, tornavida, kerpeten gibi gerekli araç ve gereçleri temin edin Dukovski. Başlıyor ruin bayla. Ayla dağılın dikkat edin görevlere yol verin. Tekili yolundan bir adam ha. İşimite engel oluyorsanız. Toğuna bak boyu atın kadeçe ha. Buyurun sayın yangıcım buyurun efendim. Tiyatro mu oynuyor be? Hanayı değil burası. Gelin sayın yargıcım gelin efendim gelin. Arkadan diyemez miydik? Demin oradan mutfağa geçmiştik. Ama sayın komiserim şimdi bu yolu tercih etti. Efendim, halk çalıştığımızı görmeli yoksa arkamızdan atar tutar bunları. Vatan hizmetimde olduğumuzu hatırlatmalıyız bunlara. İşte burası sen yer biçi. Gerçekten kirikti. Anahtarı da içinde. Pardon. Bravo, durumu iyi tespit etmişsiniz Kuzviç. Den gösterdi komisere. Size sonu solununca konuşun Bay Psakov. Evet. Yerli yersiz sözlerine karıştırmayın kafamızı. İstediklerisi yedirdi. Bağınları yani delikanlı. Baylar, yaptığım inceleme sonucu kapının kilitli olduğunu tespit ettir. Bu durumda içeri girebilmemiz için kapıyı kırmamız gerekiyor. Ben başka çare göremiyorum. Siz Bay Pızmiç, belli göremiyorum sayın yargıç. Siz Bay Bukovski, haklısınız sayın yargıcım. Öyleyse delikanlı 10 elinize boltayı kapıyı kırın. Oğlum öyle değil. Yanmamasınlar bu, yanlamasınlar. Hadi söyle. Şimdi şuraya. Hop. Yavaş. Kıymetler gözümü de kaçırken. Evet baylar, girelim. Takıda. Hatice doğu apşiş. Ben gibi. Yağmamadınız Esveyn yargıcım. Bir şey yok. Ya sen kurşun değmedi. Galiba sayın komiser yaramandı var. Nerede acaba sayın komiser? Nerede sayın varlar? Öldürdünüz mü onu Kuzmiç? Kimle öldürdüm? Katili. Katil mi? Tayin yer dedim odada kimse yok ki. Peki ya o tabancalı kim attı? Ben. Neden? Ben böyle yerlere girerken bir tane patlatalım. Bakarsın bile vardır içeride korkup teklim verir. Ama burada kimse yok. Sahi yok. Kimse yok. Efendim mahkemen işte yok. Orası belli değil. Belli o da bomboş. Bak kına dönüştü.
Bayım kaç kere söyleyeceğiz susun diye. Çok söyledik. Yer tarafı kolaçan edin Maydikovski. Siz de Bay Kuzmiç. Yapap bozulmuş. Bakın yaptı. Doğrudan pop edimi bırak kalma. Yastık yerde. Ar nerede? Komodidisine. Üst beş arkızı. 10 güve su. Katil bizi yamutmak için bıraktıysa olmalı. Ona apartik gelme. Bu konseri sizi neredesiniz? Buzmeyiç. Kar yoldanım altına. Sayır bir kol sikki. Bana yaptı bedinde. Şu şişeleri çıkan Allah. Farklı tek baf silfiye. Beraber. Hepsi mok. Bu yarısına kadar dolu. Var mı sahip kalse? Bekle. Elime kutum da çıkıyor. Dünya bayım. Siz ne bu? Ama hani masama drabakata yiyemdi dur. Bir çizme. İbadetin çizmesi. Ben de sizdenmeyi bırakın psiko. Peki ama teki nerede bunun? Namussuzla. Mark Ivaniç yok. Çizmesinin bir tekini bulduk. Ey Allah. Ne ederim. Nideler ise sesli düşünmeyiniz bir Koski. Sayın komiserim bir dakika. Buyurası yakıt. Yevgeny Kuzmiç. Meslek hayatımda bu ikinci olaydır. Birincisi 1870'te olmuştu 8'e. Tüccar Potletov'un öldürülüşü hatırlarsınız canım. O zaman da böyle olmuştu. Namussuzlar adamı öldürüp ölüsünü pencereden götürüm isterdi. Evet, pencereye bakalım. Dokunun ki atıldı. Demek sürgülü değilmiş. Bakın İsa bakın. Yaslanıyorsunuz Kuzmi. Kulda karbazda. İşte diz kapağı izi. Biri oradan girmiş. Pencereyi dikkatle gözden geçirmeliyiz. Bir Kosti. Ölürsen yargıcım. Döşemelere baktınız mı? Baktım. Melekine çizik var. Yalnız yanmış bir İsveç gibi doğdum. Yanınca koku bırakmayan cinsel. İşte buydu. Hatırladığıma göre Markiban hiç sigara içmezdi. Başkalarının sigaralarını yakmak için cebinde daima şu bizim pis kokan kükürtlü kibritlerimizden bulundurdu. Bu kibrit bence bir ipucudur sayın yargıç. İpucu onu verim. Bir kibriti mesele yapıyorsunuz. Sabırsız bir geliştiniz Dikoski. Yatak hakkındaki düşünceleriniz nedir bakayım? Kan lekesi yok. Yastığa bakın sayın yargıcım. Diş izleri var. Diş izleri. Odada bir boğuşma olduğunu sanıyor. Şu acıklı durumda güldürmeye kalkmayın beni Bukowski. Sizi sanmadığınızın önünde de boğuşma olduğunu bilmiyorduk biz. Her şey açıkça ortada. Bilse sayın komiserim buraya bir polis dikin, gidip bir de bahçeye göz atalım. Bakalım neler bulmalıyız. Mavi iplik pasyaları buldu sayın yargıcım. Bay Asakov. Efendimizin son defa giydiği elbiseler nereydi? Zarı kadar elbiseleri vardı sırtında. Çok güzel. Demek ki elbiselerim mavi renkteymiş. Sarı. Bu ne renktir Bay Çakov? Bakın Mr. Lee. Koyu mavi eten. Öyleyse ama efendimin üzerindekiler sarıydı. Tamam anlaşıldı. Katilin giydiği elbiseler maviydi. Bu iplik parçaları da çonlara takılıp kalmış. Evet, başka denirler. Top yedi gel. Hoş geldiniz doktor. Dostumuz Mark Ivaniç korkunç bir cinayete kurban gitti. Sizi bunun için rahatsız etmiş bulunuyoruz. Haberi duydum sayın Çubikov. Çok üzüldüm. Bizimkiler zaten üst üste geliriz. Hayrola doktor ne oldu? Sırplar yine ayaklanmış. Ne istiyorlar anlamıyorum. Avusturya. Bütün bunlar Avusturya'nın başının altından çıkıyor. Hanım bırak şimdi Avusturya'yı Sırpları. Burada korkunç bir cinayet olayıyla karşı karşıyayız. Ne buldunuz sayın Kuzmiç? Bakın ne buldum. Bir çizme yoksa bu efendimin çizmesi nedir tekli? Mesele yavaş yavaş aydınlanıyor baylar. Bunu bulduğunuz yere gidelim sayın konser. Dedim mi efendim? Bakın. İnce bir çizgi var.
Kal sayın yargıcım. Evet benziyor. Siz ne dersiniz Bay Türkiye? Hiç şüphesiz bu ince çizgi kandır ama eski bir kan. O ben ne demek? Yeni atmamış demek. Öyleyse adamı boğmamışlar. Ne dersiniz Bukowski? Bence bulmuşlar sayın yargıcım. Camlanmasından korkarak da bu da keskin bir şeyle başına vurmuşlar. Bakınız şurada kallar iyi kes iş. Bahçeden ne ile nasıl getireceklerini bugünkeye kadar Mark Ivanic'i çalların üzerine bırakmışlar. Siz miydi onun adımı da buldun zaten? Sonra Bay Bukowski, sonra benim çizme. Evet, çizme. Yapmadığı çizmelerini çıkarırken bu olduğunu gösteren kesin bir delil. Bir çizmesini çıkarmış, ötekinde yani şimdi bulduğumuzda yarı yarıya çıkarabilmiş. Ve bu çizme Mark Ivanic götürürken ayağındandı. Zekanıza hayran oldum Bukowski. Tıraş. Yüzümün kesinmedik yanı kalmadı. Hep faraziyeler ileri sürersiniz. Bunu kimse sizden istemiyor. Sayın sorgu yargıcı yardımcısı. Görevinizi bilin ve boyuna varsayımlar ileri süreceğinize şu kanlı otmadan biraz toplayayım. Tahil için bize gerekecek Trinker. Başka delil var mı? Hepsi bu kadar sayın yargıcım. Öyleyse bizi mutfağa götürün Bay Psekov. Sabah apar topar evden çıktım, açlıktan ölmek üzereyim. Cinayet para için yapılmamış dostlarım. Bu 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin. Ben önce para için sanmıştım ama şimdi sizinle aynı fikirdeyim sayın yargıç. Teşekkür ederim sayın Bukowski. Şu huf böreğinden biraz daha versenize. Canım uzatıverin şu dava ve ahçınız fevkalade Bay Psekov. Afiyet olsun efendim. Cinayeti aydın bekişi işlemiş. Bence. Nasıl aydın? Canım bunlardan çıkardığını bulduğum İsveç kibitinden. Çünkü burada köylüler bu kibiteyiniz bilmiyor mu? Bu kibiti ancak beyler kullanıyor. O da bir kısmı. Hem şunu da söyleyeyim baylar, cinayeti bir değil. En azından 3 kişi işlemiş. 2'si adamı tutmuş, 3'üncüsü de boğmuş. Ve Klozu güçlü kuvvetli bir adamdı. Ve katiller bunu biliyor. Uyurken yaptığı altı gücünün nereden de var? Güldürmeyin adamı sayın Kuzmiç. Olay çizmesini çıkartırken olduğuma göre demek uyamıyordu. Yormayın kafanızı, eninde sonunda cinayet ortaya çıkaracağız. Yeprem şemaveri geçer. Baş üstüne. Times bu kokuyor. Kubaları doldur. Nem. Sayın yargıcım bardağınızı verir misiniz? Bu alçaklığı yapsa Nikola yapmıştır. Olabilir. Kimdir bu Nikola? Beyefendinin uşağı. Haydutun biridir o efendimi. Beyefendiyi her gece soyup yatıran da odur. O öldürmeyi de kim öldürecek? Dekenlerde meyhanede efendimi öldüreceğinden söz etmiş. Hemen. Ve tüm bunlar da şu Akoka karısının yüzünden oluyor. Bu Akoka Nikola'nın sevgilisiydi. Bizim bey de elinden aldı. Tabii Nikola da bunu çok içerledi. Çağır Bay Psekov, Bay Fıtına. Sonra Yeprem devam et. Kim bir hizmetçiler bölümünde haberi duyar duymaz bayım ağlamaya başladı. Beyefendiye çok acıdığını söylüyor. İşte detirgı. Adın ne? Nikola Yuvan Metreyiç. Beyefendi nerede? Öldürürsen evvel insafsızca özürlülük verme biliyoruz. Peki ölüsü neredesin be? Ağladım bayım. Kimin efendinin ölüsü. Söylediklerine göre pencereden kalmışlar benim. Bahçe bir köşesine görürsen. Soruşturma sonuçları hızla yayılmıştı Koski. Hiç hoş değil. Peki, efendini öldürdükleri gece sen neredeydin? Ben evet sen. Güyemiş evvel, vasılayamam. Cürmeyimdi Koski rica edeceğim, komik bir şey mi oldu? Demek böyle. Doğru. Peki efendinin penceresinin hemen altında incecik bir kan çizgisi var. Bu nereden geliyor? Cevap ver. Evet. Okan mı? Evet Okan tavuk düşün. Diye tavuk kesişlemeden ben iyi tavuk keserim. Her zaman gibi kesişti ve bu kez tavuk elimden kurtuldu. Kaçmaya başladı. Kanı oraya buraya bulaştı.
İşte o kan tavuğun kanıdır. Bu dolayıca bir izah. Dukolski. Demek tavuk kanıydı Nikola. Tavuk karayebe. Akoka'yla tanışıyor muydunuz? O konuda bak ki günah işledim efendim. Nasıl yani? Vurdum işte. Anlaşılır. Peki beyefendi bu kadını senin elinden aldı mı? Hayır efendim. O almadı benim elimden. Agugle'yi elimden alan Bay Psikol. Bu evet. Evet. Rahmetli bu Mark Ivanich'in hikayesi Bay Psikol. Sonra rahmetli efendim Mark Ivaniç de Bay Psikol'un elinden aldı Agugle'yi. Bu iş işte böyle oldu. Hadi it. Bu. Şimdi size bir soru sormama izin veriniz Bay Psikov. Tabii siz 7 gün önce cumartesiyi pazara bağlayan gece buradaydınız. Evet. Evet, saat 10'da akşam yemeğini Mark Ivaniç ile birlikte yedi. Sonra o doğrusun isterseniz sonrasını hatırlamıyorum. Ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. Ayar. Hala neden öyle tuhaf bakıyorsunuz yüzüme? Sanki onu ben öldürmüşüm gibi. Peki nerede uyandınız? Büyük mutfakta. Pandurun üzerinde. Birçok kişi gördü. Orada uyanlar da. İsterseniz sorun sayı yargıcı. Heyecanlanmayayım. Akulka'yı tanır mıydınız? Tanırdım. Ama bundan kime ne baylar? Nikola'yı büyüdünüz. Sizden sonra rahmetli Mark Ivaniç'le ilişkisi olmuş. Evet öyle oldu. Evrem, buyur bir daha mantar getir. Bas. 550 çörek ister misiniz baylar? 550 çörek de getir Evrem. Bas. Sayı Kose Kuzmiç. Şu kaymaktan biraz alın. Halis Molda sütünden yapılmıştı. Evet. Şimdi isterseniz evin ana bölümüne gidip rahmetlinin ablası Maria Ivanovna'ya konuşalım biraz da. Kim o? Ordu yargıcı Sayın Çubikov, yardımcısı Sayın Dukovki, Bebek Demirkov'da Kulkve. Ne istiyorsunuz beyler? Bir şeyi sormak için sizi rahatsız ettik. Girebilir miyiz Maria Ivanovna? Geliniz. Özür dileriz. Galiba dua ediyordunuz. Sizi fazla meşgul etmeyeceği. Buyurun efendim sizi dinliyor. Sizden şunu rica ediyoruz. Tabii duydunuz acı olayı. Sayın kardeşiniz Mark Ivaniç'in şu ya da bu biçimde öldürüldüğünü sanıyoruz. Ne yaparsınız? Tarih yazdısı. Ölümde kimse kurtulamaz. Ne çağır ne de bir çoban. Bu konuda bize bilgi vermenizi rica ediyorum. Sormayınız. Bana sormayınız. Bize hiçbir şey söyleyemem. Ama Mario Ivanovna ama yapayım konfet söyleyemem. Size hiçbir şey söyleyemem. Yalvarırım. Ben hiçbir şey niye söyleyebilirim? Hayır. Kardeşimle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ölümünü de söyleyemem. Beni rahat bırakın bayda. Rica ederim odamdan çıkın. Rahat bırakın. Bebeğe. Çıkalım baylar, çıkalım bari. Pekala Maria Ivanovna, acınızı paylaşıyor. Bir süre sonra acınız biraz daha geçince tekrar rahatsız ederiz sizi. Ve çok şey biliyor. Biliyor ve gizliyor. Hizmetçilerin yüzleri de öyle. Dorunla kalıp iblis kadınlar her şeyi anlayız. Bu işte Nikola'nın parmağı olduğu non dubitantum et. Yani sayın yarbitim hiç kusku yok bence. Zaten ne olduğunu iyice bakar bakmaz anladım. Ama bu işe öne konanın olmadığı da keşif. Nikola sadece bir aletti. Esas beyin yani cinayeti hazırlayan bir bak sıra. Tahminim doğru değil mi sayın yargıcım? Bence şu alçak görevli efendisine bağlı sek olduğunda bu müthişçe bana bıraksız zırvalamaları da koştum. Ama yargıcım ya kuka Nikola'dan Psekol'a ondan da rahmetli mahkemeli mantığınızı sırşinler sizin.
Yani Akulka'yı tanıyan herkes katil oluyor şu şaşmaz mantığınızla. Siz de ateşli çözüp size bir emzik vermeli Dikovski. Lüt olmazsa onu emerken konuşmazsınız. Siz de Akulka'ya kur yapmamış. Ama sayın yargıcım, sayın çürüsü aynı bırakın sayını soruma cevap verin. Akulka'ya kur yaptınız mı yapmadınız size? Siz gibi diyorsunuz bir gençlik olayıcım o kadar bir bileklisi var bunun. Uyucu mantığınıza göre çok şey var. Demek ki sizin de bu işte parmağınız olmalı. Sayın yargıcım, Akulka atımadığına göre sizde de 1,5 ay kadar açlık etti. Hem nedense o açlık ettiği sıralarda zaten akşamları erken de evinize gider olurdunuz. Üstelik ünlü davetleriyle meşhur sayın yargıcım o dönemde bir defa alsın yemek vermemişti eşine. Önüne bak sersem Tedor. İçimiz dışımıza çıktı sonlanmaktan. Doğru kullan arabayı. Bir daha çam devrilmeyelim. Herkesi pazara bağlayan gece birlikte kağıt oynamıştık. Yani cinayet gecesi. O halde ben sizden şüphe etmiyorum. Siz de beni ne demek? Ey tanrım bana sabır ver. Dikovski. Şaspın çoğda yerine hocam. Mesele kadın meselesi değil. Mesele şöyle iğrenç kötü duyguların ortaya çıkması meselesi. Nikura yenildiği kabul etmedi. Öç almak istemeydi. Sık oldu bu fırsatı denemek dindi. Onun da efendisi de kini vardı. Hem belki Makliban'ı sadık kardeşiyle İffeş Kuzmiyas bırakması olabilirdi. Böylece korlanmış bir onur ve duygulamış bir persi. İki duygu bir cinayetin işlenmesi için yeterli iki neden değil midir? Böylece iki kişi elimizde. Ama kolaylıkla Seko Marküven için tuttular ama boğmadılar. Çünkü Seko ürpey, utangaç ve aramızları korkak. Nikola da bir adamı yastıkla boğacak kadar incelikten yoksa aklı ermez buna. Onu boğal bir üçüncü kişi var. Ama karnım acıktı. Aman karnım acıktı. Bakalım Volodya neler hazırlamış. Volodya. Dahimin beyefendisi. Seninle konuştuğumuza göre demek ki geldik Volodya. Neler hazırladım bakalım? Soğan çorbası, tarçınlı börek, kapuska, haşlanmış dana eti, biber salçalı kuz. Yeter gerisini söyleme. Hadi sofraya azizim Bikovski'ydi. Limon. Üçüncü kudmum ismidir. Ben de koşki doğum das kendime ederim. Hazit kesiyordu. Olsuz cinayetten söz ediyorum. Biliyor musunuz üçüncü rica ederim bu konuyu yarına bırakın Dikovski. Ocağın karşısında çubuğunuzu tutturun ya da gidin yatın. Ama beni Ahat Brazenkov ve Nikola ile ortaklığı eden Mark Ivaniç Bağaniç kişi öldürülenin ablası Maria Ivanovna'dır. Siz şey olmayasınız Dikovski. Başınız pahalı ağrımıyor ya, Türk gibiyim. Peki, diyelim ki ben aklımı kaçırdım. Ya kadının bizi görünce o telaşı, açıklama yapmak istemeyişi, kadın kardeşine laf ediyordu dindardı çünkü. Aşırı derecede dindardı. Adamsa teste zevk-ı sefa düşkünüydü. Anlattıklarına göre Mark Ivanis kız kardeşinin yanında ispitli deneyleri yapıyor, kendisi de şeytanın meleği olarak tanıtıyormuş. Ve çıkar bundan Yukovski adım bağnaz. Bu bağnazlık yüzünden öldürdü kardeşini. Aklınca dünyayı bir dinsizden kurtarmış oluyordu. Sirsi kadına. Biz odadan içeri girdiğimiz zaman kandilin önünde dua ediyor gibi durması gözümüzü boyamak içindi. Bütün acemi kulvar gibi o da dua eder görünüp şüpheler üzerine ateşini sanıyordu. Ne olursunuz Nikolay Yermolay, sayın yargıcım, kulunuz köreniz olayım bu işi bana verin. Sonuna kadar uğraşayım, katillere adaletin pençesiyle teslim. Güç karmaşık işleri biz de çözmesini biliriz. Sizin ödeviniz benim yardımcım olarak gereken işleri yapmak, gerekmeyenlerine ise burnunuzu sokmamaktır. Size ne görev verirsem onu yapacaksınız. Hadi bakalım şimdi beni rahat bırakın. Günaydın sayın yargıcım. Günaydın sayın komiser. Fiyerli sayın Kuzbeç. Günaydın sayın sorgu yargıcı yargıcısı. Haberinizi alır almaz geldim. Derdi adam. Biz davetle tatil. İvan. Emrede. Şu ledaletteki adamı getir verin. Hangisine? Katkisi var ki. Üç savaş birle çoban. Çobanı. Baş dine. Çoban mı ne çobanı? Sığır çobanı.
Onu sormuyorum canım, bu çobanla nereden çıktı? Dem kelli kelli sayın yargıda. Tamam Umut bizim İvan'ın yaptığı lahana çorbasını yudumluyordum. Kendisi bize lahana çorbası pişirir, şöyle bol biberli kremalı. Bu işte kurbayı yudumluyorduk ki. Biri geldi, sizi görmek istiyor dediler. Allah Allah, sabahın bu saatinde karakola kim gizer diye düşündüm. Öyle ya, kursuldu sarhoş haygıbe hep gene çıkarlar ortaya. Sonra bu çoban geldi işte. İşte getirdim efendim. İyi gidebilirsin. Kendisiyle git. Peki geç. Öyle. Adına bakayım, kısa adım. Danilka efendi. Ne iş yaparsın? Kuyun güderin çobanı. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ve aşağı yukarı ondan önce ne yapardım? Çocuktu sayın efendimiz. 8 yaşımdan beri çobanlık yaparım. Başka işim yok. Pekala. Bu yer için geldim. Şüphelendiğim bir şey oldu. Hangi konuda? Rica ederim karışmayın Nikolski. Zaten kafam yerinde değil. Hiç anlatmak etmeyin. Özür dilerim sayın Yetit. Eskiyin yargıcımız tersimiz çorba dedirteyiz. Güzel değil. Göstermez. Efendim istemez. Beden şüphelendim bakayım. Efendim toprak sahibi Sayın Bay Kozlov'un öldürüldüğünü geçen gün bizim köylüler anlattı. Evet devam et. Öldürülmüş de ölüsü bulunanın tereciye tere mi satıyorsun? Bunları biz de biliyoruz. İşte sayın efendimiz birden aklıma geldi. Onlar işte dedim, vallahi onlar. Kimler? Onlar beyim onlar. Be adam onlar deyip bunca bu onların kim olduğunu söyle. Katiller efendimiz, çiftlik sahibi sayın efendimiz Kozlov'un katilleri. Ha anlat bana şimdi. 10 gün kadar oluyor efendimiz. Gece yarısına kadar vaftiz babamda oturdum. Benim gideceğim yoktu ya. Vaftiz babam uykusu geldiğini, artık defolup gitmem gerektiğini söyledi. Ben de eyvallah yarın uğradım deyip evden çıktım. Vaftiz babam sizden iyi olmasın sayılmaz. Bir adam kers, belleri iyi olursa olsun uzatma lafı, kısa laf. Evet evden çıktım. Baktım başım iyice dönüyor. Bir iki kere yere yuvarlandım kalktım. Bilirsiniz sayın efendim, bizim derenin suyu serincedir. Hele bu mevsim tadına doyum olmaz. Önce ayakkabılarımı, sonra çoraplarımı çıkardım. Pantolonumu bana bak Danika. Pantolonunun da çorabının da Allah cezasını versin. Kısa keseceklisin yoksa kısa kesmen için başka yollara mı başbuğalım? Sayın efendimiz elimden geldiğinde kısa anlatıyor. Kam kavama geç suya gibi ben. Suya girdim sayın komiserim. Serinlik iyi geldi. Başladım yüzmeye. Biraz sonra gördüm. Onlar emleri. Onlar iste yargıcım. Kim bu onlar? İki kişidiler, yürüyorlardı. Loizak değiller diye elbette yürüyeceğiz. Sonra durdular ama pekala anlat. Ellerinde ağır bir şey taşıyorlardı. Biri bir ucundan tutmuş, biri öbür ucunda. Kara bir beze sarılmış ağır bir şey. Çok güzel işte. Güzel değil de efendim biçimsiz bir parça. Devam et. Gördünüz mü Dukovski? Adamın aklını karıştırıyorsunuz. Evet Danika. Hey diye bağırdın. Gelin de birlikte yüzelim. Çok korktular. Halbuki korkacak ne var değil mi sayın efendimiz? Önce ellerindeki o koca paket yere düştü. Birkaç adım koştular. Sonra kulağıma gelmiş olduk. Geri dönüp paketi yerden aldılar. Tabanları yağlayıp Makaryoskin Bostan'a doğru kaçıp kayboldular. Neden arkalarından koşmadın? Çözüm meclisten dışarı çırılçıplaktın sayın efendimiz. Büyün içinden çıkıp koşamaz. Belki sonuç? Nasıl sonuç? Neden buraya geldim? Oydu efendimiz. Kim oydu? Paket. Rahmetli çiftlik sahibi Mark Ivaniç Kozlov'tu. Adamlar onu götürüyorlardı. Nasıl adamlardı bunlar? Biri çok iri yarıydı. Öteki uzun ama zayıftı. Neden güldünüz? Biri iriydi, öteki uzun ve zayıf. Mesela patikoda da sayın yen. Başka Danika? Başka canımız o siyah paket tam Bay Kozlov'un boyuna posuna uygundu. Sayın yargıcım mural edersiniz. Sirgin, sayın yargıcım bir soru sorabilir mi? Pekala sorun varalım. Delika. Bay Kozlov'un hikayesi Tsekov'u mısın? Tanırım efendimiz. Ya uşaklarından Nikola'yı, onu da tanırım. Şimdi soruyu dikkatle dinle. Gördüğün iki adam Sekov ve Nikola'ya benziyor muydu? Vallahi benziyordu. Hatta o zayıf onu Bay Psekov gibi yürüyordu efendimiz. Sözün meclisten dışarı leylek gibi seçiyordu ise. Sorularım bu kadar sayım yanktu. Ben ilk seni mahkemeye de çağıracağız. Sayın Kuzmiç ifadesini kağıda geçirin sonra salıverin gitsin. Psekov ve Nikola'ya erdetim. Onlar mı? Onlarla tutuklayalım. Kuzmiç deliller aleyhlerimde. Evet beyler bugün epey zeynellemiş sayılırız. Nikola ile Psekov suçluluğunu kabul ediyorsun. Peki neden Maria Ivanovna'nın suçluluğuna bir türlü inanmıyorsunuz? İnanıp inanmamak söz konusu değil. İnansam bir türlü, inanmasam başka türlü. Çünkü azizim Dukovski elimde delil yok.
12 gündür her sabah bana aynı şeyi soruyorsunuz. Ben de her sabah aynı cevabı veriyorum. İllallah yahu. Ya onu sorguya çektiğimiz yükü tavırlara, o ağlamaları bana bir şey sormayın demeleri. Bunlar psikolojik tavırlar, gerçek delil olamazlar. Mutlaka balta, karlı çarşaflar falan istiyorsunuz. Ama size ispatlayacağım yardıcım. Psikolojik tavırlar hayır mı? O halde somut deliller söyleyeceğim orada. Ne kadar sinirlisiniz bu sabah. Neymiş somut delillerimiz? İsveç kibriti. Unuttunuz mu Sayın Çuriko? Öldürülen Klozov'un odasında bir kibrit bulmuştu. Bu kibriti ne Nikola ne de Psagov kullanmış. Aramada üstlerinde ve eşyalarında böyle bir kibrit kutusu bulunamadı. İşte bu kibriti kim kullandıysa üçüncü kişi odur. Bu kibriti kimin satın aldığını bulmak için çarşıda şöyle bir gezi eder. Çünkü bu kibriti satan sadece 2 dükkan var kentte. Geliniz. Sarıkları getirin efendim. Önce Nikolay Dedekov'u içeri al. Bahsisine. Nikolay içeri. Evet Nikola, otur bakalım. Biz zayıflamış, sararıp solmuşsun 12 günde. Bir şikayetin var mı? Yok efendim. Ama neden buraya getirilip içeri tıkıldın anlayamadım. Birazdan anlarsın. Şimdi 1879 yılında 1. Bölge Mahkemesi'nde hırsızlık suçundan yargılanmışsın. Mahkeme seni hapis cezasına mahkum etmiş. 1882'de yine aynı mahkemeye düşmüşsün. Suçun da yine hırsızlık. Biz hepsini biliyoruz. Şu bir cahilliktir oldu Sayın Efendimiz. Tövbe ettim. Namusumla çalışıyor. Namusumla çalışıyorsun be. Bu namus seni veli nimeti de benim Klozov'u öldürmeye karar getirir sonunda. Ben Efendimiz anlamadım. At numarayı. Yapsak onunla birleşiyorsunuz. Bu işte çıkarı olan bir üçüncü kişiyle kadın ya da erkek. Bir üçüncü kişiyle birleşiyorsunuz, öldürüyorsunuz Klozov'u efendimiz. Aman efendimiz, ben hem bir katilsin. Aman efendilerim, aman Tanrım beni korur. Avli görüyorum. Bu bir itiraftır eniz diye. Söyle, sen mi öldürdün? Allah saklısın efendimiz. Allah Tanrım sen öldürmediysen bu terörist niye? Silmara efendilerim. Ne olur? İtirafı. Tek katil benim. Üstüne varmayalım. Bu işin yanı da var bir Koster. Vermisi yapmalım. Kimsenin kanıma dokunmadım ve... Bir sayyak. Bu adamı götür Psakov'u içeri al. Bas. Dira. İsepapçe. Oturun bakalım Pskov. Bugün daha akıllıca davranacağınızla geçen günkü gibi yalanlar kıvırmayacağınızı umuyorum. Size karşı o kadar çok delil varken ve bunları bir anlatmamıza rağmen inkar yoluna saptınız. Bunlar akıllıca davranışlar değil Pskov. Hiç değil. Ama eğer gücün sözünü kesmeyin. Evet bilin sözümü kesmeyeyim. Eğer suçunuzu kabul ederseniz bu cezanızın hafifletilmesine yardım eder. Bu bir sonundur. Ya kabul ya red. Yani çok da solcaklık Pskov. Hiçbir şey bilmiyorum efendim. Hiçbir şey anlayamıyorum. Sebebidir. Sizliğiniz, bir sersemliğiniz. İstediğiniz zinayetten belli. Evet, bu konuda yardımcıma hak veriyor. Teşekkür ederim sen yardımcım. İzin verirseniz sorguya ben devam edeyim. Belki hala devam edin. İsteklerine. O uğursuz cumartesi akşamı siz Klozov'un yatak odasında onunla birlikteydiniz. Yatağın altında bulunan şişeler bunun ispatıdır. Öldürme planınızda Nikola size ortaklık ediyor. O kapının önünde sizin onu çağırmanızı bekliyordu. Mark Ivaniç Dayek Bey'e doğru iyi bir yatıp uyumak istediğini söyledi. Çünkü kesinlikle biliyoruz her akşam bir de uyurdu. Masadan kalktı, yatağın kenarı oturdu, çizmelerini çıkarmaya başladı. Bir yanda da size ertesi gün çiftlikte yapılması gereken işler konusunda talimat veriyordu. İşte istediğiniz fırsat ele gitmişti. Kapıya yürüdünüz, açtınız, orada Nikola duruyordu. Ona işaret ettiniz. Aynen içeri dağın Nikola ile birlikte papuğunuzun üzerine yürüdünüz. Yakaladığınız yeri yapağa tuttunuz. Biriniz başına biriniz ayaklarına çöktünüz. Kimin başı kimin ayakları çöktüğü soruşturma sonunda anlaşılacaklar diye. İşte o sırada dikkat edin Pskov. İşte o sırada odaya üçüncü kişi girdi. Belki sizi bu cinayeti işlemeye yönelten kişi bu siyahlar giymiş bir kadındı. Yastığı yakaladığı gibi Klozov'un ağzına tıkadır bastırmaya kuruldu. Tabii Klozov deveye iniyordu. Bu deveye meğerin sonucuyla mum sarıldı kadın. Bu noktaya iyice dikkat edin. Cebinden bir İsveç kibriti çıkarttı, bu yaptı ve işe devam etti. Onu boğuncaya kadar.
Olayların doğruluğunu yüzünüzün ifadesinden anlıyorum. Burada daryanılmaz Bay Pisekom. Yüzünüzde susmarım telaş okuru. Dağımı hakkı için açayım. Bu da ben bir hadi daha sıver sözümü kesmeyin. Adamı sulu kalmadığına inanınca dikoş kere birlikte onu pencereden çıkardınız, otların arasına yatırdınız. Kadımız sizden ayrıldı. İçiniz yalnız kalınca öğün canlanabileceğini düşerek İvrili keskin de cisime basıyor oldunuz. Elbette bu cismi de bulacağız. Sonra önceden orada sakladığınız büyük bir bezde örüyü sarıp sarmaladınız. Çitin üzerinde masuyordunuz. Bendin yol tuturuz. Say yeter. Tarık diskine terka ettik de. Rica ederim fısın. Evet because vacibes örüyü bekleme şah atmak cinayetinizi iz bırakmadan tamam hatta. Bir kayı unuttuk. Bedaya elbet deli kaşı çoban o sizi gördü arkanızdan bağırdı. Korktu kaç. Deflus. Diyorum. Allah'a şükür. Allah size bırakın beni. Ne isterseniz öyle olsun. Deneyecek. Oh. Bunun bey Steflit. Sizi kutlarım Lukovski. Doğrusu öğrencim olmanızla iftihar ettim. Belakatımıza hayran kaldım. Siyahlı kadın konusunda da itiraz etmedi sayın yargıcım. Demek doğru yoldayız. Doğru bildiği yolda devam et oldum. Bu öğüdünüzü unutmayayım sayın yargıcım. İzin verirseniz şimdi isteskibitinin sırrını çözmeye izin veriyor. Ya bu ne olacak? Canım onunla ben ilgilenirim. İfadesini yazıp imzalatırım. Hadi başarılar olun. Ben bir dahiyim Çivikol. Buna artık inanmalısınız. Bu işi yağdan kıl çeker gibi bitiriyorum. Ne olursunuz kuzum sakin ol. Aradığımı buldum. Rusya'yı yeniden öğretecek bu olay. Adalet tarihinin zaferi olacak. Gazeteler sizden ve benden söz edecek. Esasa gelin neyi buldunuz? Üçüncüyü. Kızon katillerinin sürüsü. Doğru mu söylüyorsunuz? Tavuk sorun kim? Bir kadın. Maria Ivanovna. O değil. Belki olaya karışmıştır. Yakında anlayacağız bunu. Asıl katil başkası. Bir kadın hem de nasıl bir kadın. Nasıl bir şahane azizim. Şahane bir kadın. Ona şöyle bir omuzuma dokunabilmek için ömrümün o yılını verirdi. Bırak şimdi duygularımızı da olup biteni anlat. 2 günden beri çarşıyı alt üst ediyorum. Çarşıdaki bütün dükkanlara, meyhanelere, mahzenlere uğradım. Herkese İsteç tibriti satıp satmadık ben soruyordum. Nereye başvurabilsem cevabını verdiler. 2 gün boyunca taban teptim. Neredeyse ayakta duramayacak hale geldim sayı yargıcım. Ama sabrım ve inadım sonunda istediğimi elde ettim ha. İşte be. Böyle olan nedir? Daha bir şey anlatmadınız. Aşk olsun deminden beri anlatıyorum. Evet. Çabalarımın bir şey yaramayacağını sandığım bir senede bir dükkanda 10 kutuluk bir paket uzattılar bana. Paket açılmış, içinden bir kutusu alınmıştı. Hele bu kutuyu kime sattıklarını sordum. Palanca kadına dediler. Hoşuna gitmiş satın almış. Aziz yargıcım, bakınız değer vermediğiniz, horladığınız yardımcınız neler yapabiliyor. Hadi gidelim. Gidelim Müneri. O kadına acele etmeliyiz. Gidelim gitmesine ama kim bu kadın? Bizim yaşlı komiserimiz saygıdeğer Kuzmiç'in genç hanımı Olga Petrovna. Siz delirdiniz mi altı? Hiç o zaman bu bilgi kadar yerinde olmamıştı. Kibrit kutusunu satın alan o. Bak, kadını ikimiz de tanırız. Bir defa sigara içer, ikincisi de Krozov'a aşık. Nereden mi biliyorum? Gördüm. Bir gün Krozov'ları mutfağında kadınımı yalvarıyor. Krozov'sa uğursamaz bir tavırda sigarasının dumanlarını yüzüne üflüyordu. Mark İval için Akulku'ya aşık olduğu sıralardaydı. İlişinçli kıskançlıktan gelen bir öc alma meselesi de olabilir değil mi? Neyse hepsi de öğreneceğiz. Giderim sen yakıcım. Hadi canım sen de. Ağzı şıt kokan bir çocuğun lafıyla namuslu, iffetli, dürüst bir kadını gezeni rahatsız edecek kadar aklımı kaçırmadım ben. Beni ağzı sık kokan çocuk ben oluyorum. Namuslu kadın da Olga Ivanovna. Beni ne kadar anlayışlısınız. Siz de korkak, cahil, tembel değil gelsiniz. Koltuğuna gömülüp tuğru tıklayamazlı bir şey düşünmeyen bir iş ya. Yavaş. Bir aminizle konuşurken biraz saygı lafı. Türk dilerim. Ne olursunuz Nikola Yervoniç? Sizi çok rica ederim. Biraz sakin olun çocuğum, sakin olun. Nasıl sakin olabilirim yargıcım? Bu kadının olayda parmağı olduğuma yemin edebilirim. Eğer yanılmışsam bana dünyanın en alçak, en aşağılık insanı deyin. Sıradan bir işte karşı karşıya değiliz sayın yargıcım. Rusya'yı ayağa kaldıracak bir iş bu. Bundan sonra en zor işleri size verecekler. Döneceksiniz sayın yargıcım, tertiye edeceksiniz. Tanrı'nın göz bebeği olacaksınız. Ne olur dilerim. Şeytan götürsün seni. Ne domuz insanlarız bizler, el alemi rahatsız ediyoruz.
Pekala gidelim. Ay efendim ne güzel bir rastlantı. Tam zamanında geldiniz. Ben de akşam yemeğini hazırlamıştım. Kuzum şehirde değil, papaza kadar gitmişti. Geciktirme önemli değil, biz başlarız. Aman Olga Petrovna, biz yemeğe falan kalacak bir misi olmaz, vallahi olmaz. Şöyle buyurun otur. Teşekkür ederim, sağ ol. Bir sorgudan falan geliyoruz. Böyle bir sorgudan yay kırıldı da. Ne yayı? Araba yayı. Yani bizim yayının yayı kırıldı. Ya işte var çok dizi. Bir dakikanızı rica edeyim. Mutfağa uğrayıp arabacı için bir şeyler vermesinize. Efendim ama rica ederiz. Bizim Klimovic 10 gülaç kalsa bana mısın demezse. Penguen kuşu gibidir. Sayı yer gücüne pelikan kuşu gibi demek. Neyse isterim pelikan roman pelikan kuşu iyi olsun. Efendim bir de basınlar. Ne şimdi giyiniyorum? Şaşırdı. Şaşırmadı. Sana öyle geliyor. Yüzünü iyice inceledim. Önce sarardı sonra kızardı. Yanımızdan ayrılması da bahane. Canın bilmez misin konuksever kadındır Sayı Yakıcım. Yay kurulması meselesi iyiydi. Ama şimdi kendim etmeden onu şaşırtmak. Yani doğrudan giriş yapak. Bırak yakamı bizdiğin gibi yap ve yapamam. Sen başladın sen bite. Sağ ol. Diyor galiba. Bizleri beklettim. Buyurun yana badasına geçelim. Bu sayın bayağı. Biz buraya ne akşam yemeğine geldik. Ne de arabamızın yayı kırıldı. Biz Mark Ivaniç için geldik. Mark Ivaniç abi. Mark Ivaniç için geldik. Hangi Mark Ivaniç'i ben anlayamıyorum. Al gibi anlıyorsunuz. Neden kızardınız bakın. Şimdi sararıyorsun. Ama ben hanım adını soruyorum. Krozov nerede? Krozov? Mark Ivaniç Krozov. Kaçamak tuğları sapmayın biz her şeyi biliyoruz. Şimdiden öğrendiniz. Sadalet her şeyi ortaya çıkarır. Lütfen söyleyin ne yaptınız onu. Ama nereden öğrendiniz? Size kim söyledi? Her şeyi öğreneceksiniz ama sonra. Şimdi bizi ona götürmenizi istiyoruz. Tanrım, yemek anlaşıldı. Ne yapacaksınız bana? O yapılacağını kanun bilir. Bakın titriyorsunuz, ağlıyorsunuz. Ama onu sonlanmanında kim bilir ne kadar soğukkanlıydınız. Sayın Bayan Fıt ortaklarımı size her hazırlar. Pekala her şeyi öğreneceksiniz. Yalnız Allah aşkına kocama söylemeyin. Size yalvarırım buna katlanamam. İnanın bayan çok üzgünüm. Keşke burada bulunmasaydım. Hadi toparlayın kendiniz gidiyor bir. Peki gidelim. Yalnız hamamın anahtarını alayım. Hamam mı? Bahçenin öbür tarafındadır. Gidelim. Bunları yakınız. İsveç kibrikiyle yakalım. Kummamıştı kibritler bunlar. Hayli büyük bir yer. Öyledir. Burası hol. Yürüyelim. Masaya bakınız sen yargıcım. Cem'e kattıklar. Görüyorum neyi ispat eder bu? Hiçbir şey. Ama bunlar artık Burası da hamamın dinlenme odası. Buradaki masa ve yiyecekler. Peki o nerede? Yani öğü, Kyoto. Orada. İstrazada. Şu yüksekte tutuna bir bakayım sen yarbicim. Burada. Allah kahretsin. Bizi aldatıyorlar. Bor değil. Yanlı biri var burada. Siz tüpleriniz kalktı maşin. Kim bu? Ay bana adam. Bağırma. Man. Olamaz. Sfis. Mat. İvaniç. Kılım bisikol. Evet benim. Siz de Dukovspisiniz. Hangi şeytan sizi buraya attı ha? Aşağıdaki herif tıçım. Sorguya almış yahu. Nereden çıktınız beyler? Gelin sizi kucaklayayım dostum Subikov. Çok özlemişim sizi. Olga Petrovna. Siz gidin. Erkekler şöyle de kutlayalım bu buluşmayı. Ama olamaz. Subikov. Dostum. Yargımdınız hasta mı acaba? Olamaz diye tutturdu. Basmalı da geldiniz ya. Lolluhar. De bu bardak var. Burada.
Buraya sizi kim getirdi? Ha? Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? Ese boş ver. Yani ben seni anlayamıyorum. Sen misin yoksa sen değilmiş mi? Ama siktiriz. Yoksa halat tersi vermeye mi kalkacaksın? Davet etme dostum. Hiç davet etme. Sen delikanlı. Because de. O akşamı kutlayalım. Ve bakıp duruyorsunuz ya. Hiç mi adam görmediniz? Ama yine de anlayamıyorum. Niye buraya geldim? Ne demek niye geldin? Burada rahatım iyiyse, keyfim yerimdeyse niye gidermeyecekmişim? Tuşan bundan alacağım bundan. Bir ayı perisi gibi burada tek başıma oturuyorum. Kaldı be yüzünden. Şu Olga Petrovna'nın canım. Ola acıyorum. Ay, dünyadan eline eteğe çekmiş gibi bu kullarınla hamamda oturuyorum işte. Bak bu yerinde. Olga Petrovna maklıyor bana. Dinlendim, gençleştim dostlarım. Ama artık sıkıldım. Gelecek hafta eve döneceğim. Anlaşılır gibi değil. Bununla anlaşılmayacak ne var? Anlaşılır gibi değil. Karı aşkına söyleyeyim. Çizmenizin tekidir bahçede işiyle. Hangi bahçe? Hangi çizme? Evinizde bahçesi. Çizmenizin bir tekini bahçenizde bir tekini yasak odamızda buldu. Size ne ya? Ne yapacaksınız öğrenip? Efendim? Bu çizme hikayesi pek ilginçtir. Ben Olga'ya gelmek istemiyordum. Özgürlüğü ve dışgörümdür. Bilirsin Çubikov. İşte buraya gelip Olga'nın buyuna girmek işime gelmiyor. O gece kadın bahçe penceresinin altına girip çıkışmaya, ağzına yerini söylemeye başladı. Bilirsiniz kadınların her zaman yaptıkları şey. Dır uzayınca canım sıkıldı. Kafada epey dumanlıydı. Çizdemin tekili kaptığım gibi bahçeye Olga'ya doğru fırlattım. Sanki iltifat etmişin gibi sen açık pencereden içeri gir. Başta beni pataklamaya. Aman dur etme eyleme demeye kalmadı, satladığı gibi pencereden aşağı attı. Sonra sürükleye buraya getirip hapsetti. Yaman kadınmış yanım. Dedim ya, şimdi gördüğünüz gibi else yapıyorum baylar. Artık canım sıkılmaya başladı. Ama al Çubukov nereye? Kardeşim dur. Al. Ne oldu bu ya? Uzattı. Doktor. Nihayet gelebildiniz. Hoş geldiniz Çubikov. Hoş geldiniz Dukovski. Bilseniz ne kadardır sizi bekliyordum. Beyin var sayın yargıcım bundan sonra olsun. Gazeteye bakıyorduk. Şu dünyada neler oluyor? Yine Avusturya. Grasstown'da kendine ana bak doktor canım burnunda bana sataşma. 1000 kere söyledim beni politikaya karıştırma diye. Avusturya'mda bilmem ben de senin olsun. Sana gelince Dukovski, ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Ama şu İsveç kibriti bilebilir mi? Şu İsveç kibritiyle yerin dibine bat. Bezir İsmail, Defol Dukovski beni sinirlendirip durma. Yoksa Allah bilir şimdi sana ne yaparım. 35 yıllık meslek hayatım mahvoldu. Bak daha duruyor. Defol da adam. Defol bir daha gözüme görünme. Bitirdin beni. İsteş gibi takla oyununuzu dinlediniz. Anton Çekov'tan oyunlaştıran Tunca Önder, Deji Zihmi Küçümen, Efekt Erhan Mezutoğlu. Oynayan sanatçılar: Kuzmeç Türk Ertekin, Bisekov İsmet Ay, Polis Rıdvan Çenebi, Yefrem Metin Çediker, Şubikov Bilyezobu, Yukovski Aytaç Yurkaslan, Tütiyev Zihni Göktay, Nikola Özdemirhan, Maria Ivanovna Tanju Tuncel, Kolodya Bediye Ener, Ivan Süleyman Valçın, Danika Fazılcem, Olga Petrovna Candan Teksoy, Mark Ivaniç Glazov Necdet Yakın. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili müzisyenler.